köfteye kafa tutan, evde yemek olmadığı zamanlar hayat kurtaran dana kroket yapacağız. Gençliğimi tehlikeye attım. Takside girdim. Siz de benim gibi bir çılgınlık yapmak istiyorsanız markete gidiyorsunuz, kasaba gidiyorsunuz. %20 yağlı dana kıyma alıyorsunuz. 3 yumurtayı evet, beyazını buraya, sarısını buraya. Şu bir. Önce yumurtanın beyazını çırp 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 bütün sitesine at. Burası mutfak. Beyaz buraya. Hemen sarısı. Evdeki en küçük soğanı kullanacağız. Karanfilli soğan yapacağız. Şöyle 2 tane karanfili hemen soğanınıza şu şekil batırıyorsunuz. İnsanlık için küçük, mutfaktaki lezzetler için büyük bir hareket. Soğanlı karanfil, bu da burada hemen beklesin. Çelik tava, ben çelik tava kullanıyorum. Kendine güvenmeyen teflon tava kullanabilir. Şu et sularımızı hatırlıyor musunuz? Şu bir. Toplamda bir su bardağı et suyu. Şu da 2. Müthiş bir kaburga tarifimiz vardı. Oradaki et sularımız, bakın bugün kullanma zamanı geldi. Hemen şuraya tarifi bırakıyorum. İsteyenler izleyebilir, yapabilir. Ön hazırlığımız bu kadar. Ocağımızın başına. Bayanlar bunu iyi bilir ama nizami bir beşamel sos yapacağız. Tabii ki ölçüleri dana krokete göre 2 su bardağı süt kaynamaya başladığı anda hemen arka ocağa alıyorum. Buradaki önemli nokta, süt sıcak olmalı. 60 gram. Şöyle. 3 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. İyice eridiğini emin olduktan sonra hemen 8 yemek kaşığı un, 2, 3 ve 8. Ocağın başında ayrılmadan unla tereyağını yediriyoruz. Tereyağını, unu kattıktan sonra ocağımın altını kıstım. Unumun rengini değiştirmeden kavuruyorum. Bakın, rengini değiştirmeden, öyle altın sarısı biraz rengi dönsün kesinlikle değil. Püf noktası. 2-3 dakika sonra kaynayan sütümü yavaş yavaş harika. Buradaki önemli nokta, sütü azar azar katıp pürüzsüz bir hal alana kadar çırpma teliyle veyahut da tahta kaşıkla çırpmaya devam ediyorum. Şu an görüyorsunuz, tamamen pürüzsüz. Hatta şöyle göstereyim. En ufak pürüz yok. Farkında mısınız? Pıt pıt kaynamaya başladığı anda karanfilli soğanımı içine bırakıyorum. Kısık ateşte 30 dakika yavaş yavaş pişiyor. Yağlar üste çıktı gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Teflonda yaparsanız tabii ki dibi tutmaz. Ama bunda biraz dibi tutuyor ama çok daha lezzetli oluyor. Kıvamı görüyor musunuz? Hiç pürüzsüz. Arka tarafta soğumaya alalım. Et suyu kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bir taşım kaynamaya başladıktan sonra hemen 400 gram %20 yağlı kıymamız vardı. Kıymayı hafifçe kavurarak et suyuyla buluşturuyorum. Ne kadar lezzetli bir şey yaptığımızın farkındasınız değil mi? Ve kaburgadan yaptığımız halis et suyu bu tarif için cuk oturdu. Kroketle birlikte tekrar kızartacağımız için kıymanın tamamen kavrulmasına gerek yok. 2-3 dakika kavurdum. Ondan da daha az kavurmayın sakın. Burada artık beşamel sosumu devreye sokuyorum. Evet. Artık kıymayla beşamel sosumuzu iyice birbirine karıştırıyoruz. Nasıl güzel kokuyor burası biliyor musunuz şu anda? Şu bile başlı başına müthiş bir şey oldu. Artık altını kısıyorum. Bir 3 dakika
Bilemediniz 5 dakika pişmesine izin veriyorum yavaş yavaş. 2-3 dakika kendi kaynadı, pişti daha doğrusu. Yavaş yavaş kısık ateşte pişti. Çelik tava kullanıyorum ama siz teflon tava kullanın. Sonra bana sitem etmeyin. Çelik tava fazla bulaşık, fazla uğraş, mükemmel lezzet. Teflon tava kolaylık ama lezzet olarak çelik tavanın yanından geçemez. Şimdi burada 3 tane yumurta sarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Hemen altı kısık haldeyken şöyle 1, 2, şöyle 5-6 kere çevirdikten sonra hemen tavamı sıcaktan alıyorum. Altını kıstım, yumurtaları attım, attıktan sonra karıştırdım. Ondan sonra hemen ocaktan aldım. Tutmaması lazım sarısının, dikkat edin. O yüzden yedirmeye devam. 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz. İyice baharatları birbirine yedirin ve artık soğumaya bırakıyorum. Galeta unu şöyle 4-5 kaşık, artık ne kadar yapacaksanız 4-5 kaşık un. Yumurta beyazı hemen burada. Böyle büyük parça almıyorsunuz. Şöyle 3 parmağınızla yetecek kadar. Burası önemli. Şöyle yuvarlayıp, bakın yapışkan halde, görüyor musunuz? Una bırakıyorum. İşin mantığını anlayana kadar elinizi temizlerseniz çok daha rahat yaparsınız. Hemen unla üstünü kapatıyorum. Evet, unladım. Unladıktan sonra şöyle bir düzeltiyorum. Sıkı, sağlam dağılmaması için kızartırken hızlı bir şekilde, çünkü hemen yumuşuyor, yumurtaya batırıyorum akına. Daha sonra galeta ununa. Şimdi bunu kolay zanneden arkadaşlar olacaktır ama yapınca göreceksiniz. Böyle dikkatli yapmazsanız, bakın görüyor musunuz, ayrılıyor. Daha sonra buradan alıyorum. Bir daha. Evet. Elime sıkıştırarak şekil veriyorum. Kolay gibi gözüküyor fakat bunu yapmak gerçekten zor. Yapınca anlayacaksınız. Ne zaman ki sertleşene kadar elimde çeviriyorum. Hemen bu da yerine. Dört tane yeter. Göstermek için ve tadına bakmak için 4 tanesini kızartacağım. Buzdolabı poşetini şöyle keserek şöyle 1, 2, 3, hemen kapat. 1, 2, 3. Bu ister 6 aya kadar dolaba, bu da bir 15 dakika buzlukta kendini toplasın diye kızartmadan önce bir şoklamak için dolaba. Nihayet artık ocağımızın başına geçtik. Şöyle biraz ayçiçek yağı. 15 dakika oldu. Bu zaten 6 ay bekleyecek. Bu ise 15 dakikada kendini topladı. Artık kızartmaya hazır. 15-20 dakikada hala yumuşak. Farkında mısınız? Ama kendini tamamen toparlamış. Hemen kendimizden uzağa. Topu topu sadece 4-5 dakika kızartacağız. Altın sarısı oldu mu döndürdüm. Çok yağda da kızartabilirsiniz. Yanlış değil ama fazla malzeme kullanmış olursunuz. Gereksiz olur. Zaten bu yağ sadece bunda kullanacağız büyük ihtimal. 5 dakika sürdü. Hemen alalım. Bakın beşamel sosları görüyor musunuz? İçinden akıyor. Lezzet bombası. Şurayı görüyor musunuz? Şimdi nasıl servis yapacağınız size kalmış. Böyle servis yaparsanız aratacak gibi olur. Bunu köşeye çekip yanına pilav, püre, patates koyarsa, bir anlamda ana yemek olarak servis yaparsa, kafe tarzı bir yer, onda da yadırgamaz kimse. Şu sesi duyuyor musunuz? Bu sesi duyuyorsanız doğru yoldayız. Ya Koray altı üstü bir dana kroket yaptık demeyin sakın. Bunu yapmak gerçekten zor.
iş yerlerinde yeni işe giren çocuklar ya da ilk defa yapanlar buna şekil verirken yapamadığını düşünüp malzemeyi döktüklerini çok gördüm. Oysa ki size püf noktasını gösterdim. Dikkat edenler çok rahat yapacak. Bıçak kullanalım. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl sulu sulu. İçini görüyorsunuz. Kesinlikle kuruma yok. Üstü çıtır çıtır. İçi yumuşacık. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Şu anda muazzam lezzetli bir şey yiyorum. Bir de şöyle yapalım. İçindeki dokuyu görüyor musunuz? Bunun kesinlikle kuru olmaması gerekiyor. Sesi duyuyor musunuz? Şu an ısırıyorum. Çoluğunuza, çocuğunuza o ne olduğu belirsiz nuggetları yedireceğinizde tavukların tırnaklarına kadar atılan hala abone olmayan vicdansızlar. Sonuç olarak sizi yine unutmadım. Elbet bir gün karşılaşacağız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Kemik kadroya zaten 2 kere selam. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.